Merhabalar herkese, ben Levent Öncü. Kahve masası ekipman incelemesiyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu an elimde Taymor değirmenleri var. Hepsinin incelemesini tek tek Kahve Masası YouTube kanalında paylaştım. Şimdi bu videoda ise Taymor değirmenleriyle ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözümleriyle ilgili biraz konuşacağız. Şimdi uzun zamandır Taymor değirmeni kullanıyorum. C1 serisinden başladım. C2'yi de gördüm. Bu değirmenlerin de hepsini kullandım. Karşılaşılan sorunlar ve çözümleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle yay. Yayda bazı arkadaşların sıkışma olduğunu söylediler. Yani bu gördüğünüz yay dişlinin konumunu ayarlıyor ve bazen şu şekilde sıkışabiliyor deniyor. Ya ben hiç karşılaşmadım. Bende bir sıkıntı olmadı. Böyle bir şey olduğunda söküp değirmeninizi tekrardan toplayabilirsiniz. Ve yayda Gel Buranın sitesinde, yani Taymor'un distribütöründe yedek parça olarak satılıyor. Yani ben böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım ama 1-2 kişiden duydum. O yüzden bir sıkıntı yaşarsanız, eğer aldığınız ürün garantili ise direkt distribütörle konuşabilirsiniz. Eğer Çin'den, işte AliExpress üstünden aldıysanız da yedek parça olarak da satışı mevcut. Fiyatı da gayet uygun, değerlendirebilirsiniz. İkinci ise rulman çıkması. Bazen değirmeni sökerken rulman çıkabiliyor. Yani bildiğiniz gibi bu değirmenlerin hepsinde 2 tane rulman var. Bir üstte bir altta. Bu da sabitlemeyi ve homojen öğütümü sağlayan şey. Yani mil kayma yapmıyor ve homojen bir öğütüm sağlıyorsunuz. Bazen değirmeni sökerken bu rulman dışarı çıkabiliyor. Aynı şey komandantede de başıma geldi. Bu kafaya takacak bir sorun değil. Çok basit bir şekilde tekrardan alıp rulmanı yerine oturtuyorsunuz öncelikle. Ve sonradan yaptığınız gibi değirmeni topluyorsunuz. Fakat karşılaşabilirsiniz. Böyle bir şey olduğunda sakın korkmayın. Sadece yerine koyuyorsunuz ve sabitliyorsunuz. Bu benim G1'de başıma geldi. Diğer modellerde gelmedi. Ve Commandant'e de gelmişti. Dediğim gibi çözümü çok basit. Üçüncüsü ise üstteki vidayı sıkmak. Üstteki vida dediğim, gördüğünüz gibi milin üstünde, şurada en üstte şöyle bir vida var. Bu vidanın tamamen sıkılı olması gerekiyor. Yoksa milin dikeydeki hareketi birazcık değişmiş oluyor ve öğütümünüzde farklar alabilirsiniz. G1'de bu biraz daha büyükçe bir vida var. Gördüğünüz gibi. Bu vidaları lütfen kontrol edin ve tamamen sıkın. Değirmeninizi ilk aldığınızda tamamen sökün ve bu vidayı da sıkın. Sıkıntı yaşamazsınız. Bu da üçüncü madde. Dördüncü madde çekirdek sıkışması. Evet, en çok karşılaşılan el değirmenlerinde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi çekirdek sıkışması. Bu her el değirmeninde olabiliyor ve bazen ayar yaparken sıfır ayarını yapmanızı da zorlandırabiliyor ya da klik ayarını yaparken biraz zorlanabiliyorsunuz. Bu da neden oluşuyor? Çekirdekleri öğütürken bazı büyük parçalar bu alttaki şu kesiciyle kesicinin çekirdeklerin çıktığı noktada arasında bir boşluk var. Bu boşluğa bazen çekirdekler sıkışabiliyor. Bu her el değirmeninde olabiliyor dediğim gibi. Bunu da yapmanız gereken şey aslında çok basit. Öğütüm bittikten sonra birkaç tur bu şekilde çevirebilirsiniz. Bir iki kere gövdesine vurabilirsiniz. Yine aynı şekilde kapağını açıp şu şekilde de vurup bu sıkışan çekirdekleri çıkarabilirsiniz. Bazıları inatçı oluyor. Bu durumda da bir iki tık gevşetip tekrardan hafifçe vurarak ya da üfleyerek bu çekirdekleri çıkarmanız gerekiyor ki ayar yapmanız kolaylaşsın. Bir sonraki maddemiz ise topuzun çıkması. Bazı arkadaşlar öğütüm sırasında çevirirken topuzun çıktığından bahsetmişler. Bu bazen olabilen bir durum. Evet, burası mıknatısla kola sabitlenen bir parça. Bazen çıkma yapabiliyor. Ya ben de bir iki kere denk geldim. O da ilk aldığımda olmuştu. Buradaki asıl sıkıntı, el değirmenlerini kullanırken olabildiğince dik tutup sabit hızla çevirmeniz gerekiyor. Yani şu şekil yanlış, bu yanlış. Yani şu hareketler tamamen yanlış. Yapmanız gereken şey, değirmeni olabildiğince dik tutup sabit hızda, saniyede 2-3 kere gibi bir hızla çevirmeniz ve bu şekilde daha hem homojen öğütüm alırsınız hem de ergonomi açısından rahat edersiniz.
Yani bu ipucunu da unutmamanızı rica ediyorum. Bu şekilde de bu topuzda herhangi bir çıkma yaşamazsınız. Öğütürken de elinizden kaymaz. Bahsetmem gereken diğer şey pul yönü. Timemore'un pullarında iki tarafında da çıkıntı var. Komandante kullananlar için aslında bunu biraz da söylüyorum. Bazı el değirmenlerde bu pul yönü önemli. Bu pul rulmanın üstüne geliyor ve bundan sonra yayı takıyoruz. Bazılarındaki bu çıkıntılar tamamen oturması gerekiyor yuvaya. Fakat Timemore'da böyle bir sıkıntı yok. O yüzden ben pulun alt yüzünü mü üst yüzünü mü koyacaktım diye düşünmenize gerek yok. İki yüzünü de koyabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii pul yönünden bahsettikten sonra da yay yönü. Peki yayın yönü ne olması gerekiyor? Timemore'da kullanılan yayların alt kısmı daha büyük çapta, üst kısmı daha dar bir çapta yapılmış. Burada yapmanız gereken şey ise değirmeni toplarken mili koyduktan sonra, yani şurada mili koyduktan sonra kalın tarafın alt tarafta kalması gerekiyor. Yani önce pulu takıyorsunuz. Pulu taktıktan sonra ise yayı takmanız gerekiyor bu şekilde. Ve ancak bundan sonra kesiciyi takmanız gerekiyor. Yani kesicinin oturacağı yüzey yayın daha küçük çaplı olan bölgesi olması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle yapmadığınızda öğütümlerinizde sorun yaşayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kahve Masası'nda her Perşembe saat 9'da sizlerleyiz. Kahve Masası YouTube kanalına abone olursanız da çok seviniriz. Teşekkürler.